Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddisesi Ruh. Sohbetler 2. Güzellerin en güzeli. Kıymetli kardeşlerim, sizlere senediyle birlikte güzel bir hadisi nebevi nakledeyim. Ravel Hasan anil Hasan an ebil Hasan an ceddil Hasan ela inne ahsenel Hasan el hulukul Hasan. Güzel ahlaktan bahseden bu hadisi şerifin öncelikle senedinde geçen ve her birisi birer ahlak abidesi olan ravilerini anlatalım. Bize Hasan-ı Basri Hazretleri Kuddisesi Ruh rivayet ediyor hadisi. Hasan-ı Basri Hazretleri Kuddisesi Ruh, tabiinin büyüklerinden sufi, muhaddis bir zat. Hayatında tek bir günah işler. Nefsine bir mağrurluk gelmesin diye onu da yazar, yakasına yapıştırır. Zaman zaman o yazıya bakar, ben bir günah işleme gafletinde bulunmuştum diye ağlaya ağlaya yakası ıslanırmış. Allah şefaatine bizleri nail etsin. O da Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh'den, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunundan rivayet ediyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin, Fatıma-tü Zehra'nın çocukları, kuzuları. Arşın küpeleri, cennet ehlinin seyyidleri, bizim sultanlarımız. Hakaretle, zulümle şehit edildiler, bize şefaat etmek için. O da babası Aliyel Murtaza Efendimiz radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çocukken iman eden Allah'ın arslanı. Bir harpte düşmanını yere vurur ve kılıcını kafirin boğazına dayayıp, şehadet okursan kurtulursun der. Kafirin iman etmeye gönlü olmayınca alttan yukarı tükürür, hiddetlenerek acıtmadan hemen kesiversin diye. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz kılıcını kınına sokar, öldürmekten vazgeçer. Kafir der ki, beni niçin öldürmedin? Hazreti Ali şöyle mukabelede bulunur. Yüzüme tükürdüğün için kesmedim. Bizim Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kötülük edene iyilik edin buyuruyor. Sen yüzüme tükürdün, haysiyetime dokundu. O anda kesersem araya nefsim girer de Allah rızası için kesmemiş olurum diye vazgeçtim. Seni affediyorum. Kafir, işte şimdi beni kendine esir ettin der ve şehadet okuyup Müslüman olur. Hazreti Ali radıyallahu anh de Hazreti Hasan ve Hüseyin'in dedeleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Kuddisesi Ruh, ben seni nasıl vasfedeyim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Yer ile gök arası kadar bir ağzım olmalı ki seni vasfedebileyim. Bütün denizler mürekkep olsa, insan, cin, melek, katip olsa senin vasfından zerreyi yazamazlar, diyor. 18.000 alem hürmetine yaratılan O, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen O, güzel ahlak üzere yaratılan O, insanlığa güzel ahlakı öğretmek için gönderilen O, ahlak-ı ilahi kendisinde mükemmelen tezahür eden O, Allah'a en sevgili olan O, bizi birbirimize sevdiren O, içimize dolan manevi feyzin menbaı O, Ceddel Haseneyn O, elbette vasfını yazmak zor onun sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin asıl metninde şöyle buyruluyor. Dikkat ediniz, güzellerin en güzeli ahlak güzelliğidir.
İçimizde kimin ahlakı en güzelse en güzel insan odur. Ahlaksız bir kimse işe yaramaz. Tarikat-ı âliyede ahlak-ı hamide çok mühim kardeşlerim. Ahlakı güzel olanın tasavvufu da, tarikatı da güzel olur. Fuyuzat-ı Rabbaniye ile gönlümüzü neşve-yâb etmenin yolu güzel ahlaklı olmadan geçer. Feyiz alamıyoruz efendim diyorsanız ahlakımızı kontrol edelim. Ahlak-ı ilahi ile ahlaklanmaya gayret gösterelim. Önemine binaen ek olarak güzel ahlaka dair bazı hadis-i şerifleri sizlere naklediyorum. Müminlerin imanen en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır. Müslim. Sizin ahlak bakımından en güzeliniz, ehline, ailesine, çoluk çocuğuna en hayırlı olanınızdır. İbn Mace. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmetinden en faziletli olan kimdir ya Resulallah diye soruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim içinde eftal olanlar, halim selim, ailesi ve çocuklarıyla hoş geçinen, onların sıkıntılarına sabreden, komşularına iyi muamele eden güzel ahlaklı kimselerdir buyurdu. Sahabe-i kiram Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah, sana en sevgili ümmet kimdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana en sevgiliniz, ahirette meclisime, cennetime en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyurdu. Mevlamız bizleri güzel ahlakı vesilesiyle Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde olan sevgili kullarından eylesin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.